Şu an polis arabasındayım. Yine öndeki araçtaki bir Türk bu akşam arkadaşlar ısrarla beni bekledi. Dibime kadar aracını çekti, tamam mı? Duymazdan geldiğim halde hala bana sesleniyor. Diyorum ne var, tamam mı? Ya o kadar sinirliyim ki, o kadar sinirliyim. Şimdi polisi çağırdım. Dedim böyle böyle. Geç, şimdi soruyorlar hesabını. Buldular muhtemelen. İçinde herhalde. Ben ne dedim? Bir daha YouTube'da gördüm, yok Instagram'da gördüm diye karavanımın başına gelen herkese polise haber vereceğimi söyledim ve dün akşam yaptım da. Ne oldu? İfade verdin, rahat ettin mi? Yani demişsiniz ya Türkiye'de bu olmuyor muydu diye. Açıkçası çoğunlukla olmuyordu. Çünkü oradakilerin bu kadar cesaret ettiğini görmedim. En fazla şey oluyordu işte DM'den işte mesaj atıyor. Ay bak kimin aracını gördüm, kimin motorunu gördüm diye benim araçların resimlerini çekiyorlardı. O bile bence çok rahatsız edici, çok gereksiz bir hareket. Ama bu kadar haddini aşanlar olmuyordu. Zekalı bir de diyor ki Instagram'dan sizi gördüm de geldim. Ayrıca arkadaşlar siz oturduğunuz yerden anlık konum paylaşmamamı düşünüyorsunuz da ben mi düşünemiyorum? Birçok içeriğimi günler sonra görüyorsunuz zaten. Bazen dönmüş oluyorum. Ülke bile değiştirmiş oluyorum. Yeri geliyor. Yani bunu düşünemeyecek kapasitede miyim? Ama dünya gerçekten çok küçük. Bir de böyle insanların zihniyetini anlamak mümkün değil. Yola çıktım da Almanya otobanlarında hiç ışık yok. Hiç yok. Yani önüme büyük bir tane kamyonet alıyorum. Daha güvende hissediyorum. Çünkü onların arkasında bir sürü fosfor bir şeyler var ya. Bazı yerler sisli çünkü benzin alacağım. Bir de şimdi mi alsam? Webastone'um da bitti ama. $2.13. Too much. Şimdilik 50 euroluk aldım. Sonra bir yerde fullerim. Bura çok pahalı çünkü. Sütlaç sen bekle 2 dakika. Hazır gelmişken ve Basso'ya da benzin alayım. Ama öbür tarafta duracağım. Başka yerde yani. Sağ taraftan almam lazım onunkini. Bunun yanına çekeyim ki çünkü bir dakika. Tersime geliyor ama azıcık daha gel. Abi keşke arka kapıdan mı alsaydım? Bilemedim. Çekelim. Şöyle. Evet. Şimdi görmem lazım. Köpürdü. Hem kaç litre aldığına bakın bilmiyorum. 2 litre falandır herhalde.
Vay 4 litre almış ha. O kadar büyük müymüş o bidon? Baksana. İncecik ama 4 litre aldı. Çiş molası, mama molası. İkisini de doyurdum. Bayağı yüksek. Dizel 2.13. Diğeri 2.25. Bir şeyler için ben yola devam. Hava karardı, kararıyor. O yüzden hemen dedim bir vlog başlangıç yapayım. Geçen hafta yeni video koyamadım. Stoktan video koydum Frankfurt ama gerçekten Frankfurt'taydım son bir haftadır. Neden geldim derseniz gezmeye gelmedim arkadaşlar. Bir tanıdık yüzü görmeye geldim. Çünkü bazen psikolojikman gerçekten kendimi kötü hissediyorum burada. Yani bir şeylerin ilerlemeyişi, yavaş oluşu, işte bu ev sürecinin tahmin ettiğimden daha uzun sürüşü ama çoğuna göre daha ev bulmak için çok erken oluşu vesaire, bunlar beni biraz sıktı geçen hafta. O yüzden bir gün derslerimi ektim. Yani salı günkülere gitmedim. Burada kaldım. Ya tabii bu dediğimde yanlış anlaşılmasın. Bu bence çok normal bir süreç. Yani yepyeni bir ülke, yeni kurallar, yeni başlangıç. Gerçekten basit değil. Kolay olduğunu asla iddia etmiyorum. Ama yapılamayacak bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Sadece düzene girmek lazım bir an önce. Geçen hafta işte biraz iyi değildim. Hava da kötüydü falan. Dedim geleyim arkadaşlarımı göreyim. Hemen size bir şey söylemek istiyorum. Ben çoğu yolu karanlıkta geldim. Otobanlarda aydınlatma yok Almanya'da. Yani diğer gittiğim yollarda da yoktu. Şöyle yağmurlu havada evet biraz sıkıcı olabilir. Allah'tan o gün hava çok açıktı. Karanlık olmasına rağmen. Ama abi herkes yolunda gidiyor. Yani şey hissetmiyorsun, böyle güvensiz hissetmiyorsun. Karanlık ama herkes şeridinde gidiyor. Yani ki yol tır doluydu bu arada. O yüzden rahat yol yaptım. Önce biraz çekindim. Çünkü bir önceki hafta hatırlarsanız şeye gitmiştim. Konstanz'a gitmiştim. Yine karanlığa kalmıştım. O gün biraz yağmur vardı. O yüzden biraz daha sıkıntılıydı ama yine de yol kötü değildi bence. Dolayısıyla gece yol yapma çekincemi de aşmış oldum Almanya'da. Şimdi Frankfurt'tan dönüyorum. Nürnberg üzerinden döneceğim bu sefer. Çünkü bildiğim kadarıyla bu Christmas marketların en büyüğü Nürnberg'de kuruluyor. Dedim yani şu Stuttgart üstünden gitmeyeceğim. Bu sefer oradan gideceğim. Çok oynamıyor çünkü yol. Bu gece muhtemelen Nürnberg'de konaklayacağım. Christmas Mark'a gideceğim. Size oraları gezdireceğim. Orada kalırım. Sabah da 2 saatlik falan yolum kalıyor. Çünkü ders var yine malum. Bu arada geçen hafta hava güzel değildi. Ben size stoktan video koydum. Yani aslında videonun üstüne yazmıştım. 4 ay öncesine ait olduğunu. Yine bir Frankfurt ama o zaman turist olarak gelmiştim. Yani şey çok garip ya. Gerçekten bu kadar kısa sürede bu işi halledip gelmiş olmak, hala inanamıyorum. O yüzden bazı şeylerde elim ayağıma dolandı bu kadar hızlı oluşu. O videoyu sonra çekeceğim. Bu sürecin nasıl ilerlediğine dair kısmı sonra çekeceğim. Çocuklarım burada yatıyorlar. Şimdi zaten 2 hafta ders var. Sonra 3 hafta tatilimiz var. Okullar Christmas tatiline giriyor. Ben de dahil. O yüzden dedim son derslere mutlaka gireyim. Çünkü döndüğümüzde artık sınavlar başlıyor olacak. Yurt dışına geliyorsunuz yani araç kiralayayım mı, yapabilir miyim falan diye düşünüyorsunuz ya. Yani trafik konusunda hiç sıkıntı çekeceğinizi herhangi bir Avrupa ülkesinde düşünmüyorum açıkçası. Bir tek neyde yanılabilirsiniz? Onda da yani o Allah'ın emri, ilk gelmeye bir ceza yersin herhalde, park cezası. Ya onu da artık yapay zekaya sorup oraya park edilir mi, edilmez mi? Ama onun dışında bence yani yol olarak, trafik olarak biliyorsunuz ben motosikletle yaptım Avrupa'nın birçok kısmını. O kadar yolu Türkiye'de o keyifle ve o rahatlıkla bence yapamazdım. Araç kiralamaktan korkmayın. Sadece dolandırılmayın. Yani imzaladığınız sözleşmeye iyi bakın. Buradakiler bir de depozito çekiyorlar diye biliyorum.
Hani cezaya giriyor musun, girmiyor musun vesaire. Onun dışında rahat dediğim gibi. Ama işte sadece ben işte merkezi yerleri gezeceğim. İşte kaleler, şunlar bunlar. O zaman araç kiralamaya bence gerek yok. Çünkü zaten toplu taşımalar birçok yere gidiyor arkadaşlar. Tramvayı, treni vesaire. Yani havalimanından itibaren birçok yere rahatlıkla ulaşıyorsunuz. Avrupa'da çok gerekli değil. Eğer birkaç şehir gezmeyeceksen, yani tek bir şehre geliyorsan aracın bence hiçbir gereği yok. Hatta yük olur bence o size. Parktı, şuydu, buydu. Where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be. Size bir şey diyeyim mi? Frankfurt'tan Nürnberg'e hiç durmadan geldim. Kaç saatte geldim? 3 saat 15 dakikada geldim tam. Şimdi burada güzel bir yere park ettim ama park yeri çok aradım. Yani yasal park yeri diyeyim size. Sonra birkaç kişiye sordum. Büyük bir park plats var, oraya gidebilirsin dediler. Sanırım ücretli, dönüşte bakacağım. Çünkü Bezalın Park bir şeyler yazıyordu orada. Şimdi buranın en büyük Noel pazarına gidiyorum. Bizimkileri yerleştirdim yataklarına. Zaten hep uyudular bu arada. Kendimi biraz aç bıraktım bilerek. Bugün inşallah damak tadıma uygun bir şey bulurum. Noel pazarında yiyeceğim. Hem size de gösteririm dedim. Karavanı buraya bıraktım, Park Platz'a. Buradan tramvaya binip bir 10 dakika Hauptbahnhof'a gideceğim. Oralar biraz karışık olabilir Noel zamanı olduğu için. Yani karavanla oralarda gezmek istemedim. Böyle geniş bir yer buldum. Zaten hemen önünden tramvay kalkıyor. Böyle daha kolay olur bence. Geçen de Konstanz'da da öyle yapmıştım. Çünkü çok turistik olan yerlerde gerçekten zor oluyor. Bir de hava karardı artık. Yani hava kararınca hiç sevmiyorum park yeri aramayı. Ve geldim. Şimdi açılacak herhalde. Okay. Şöyle biraz insan içine gideyim de. Burası tren garının orası. Şimdi şu ışığa doğru gideyim bakalım. Her yer zaten çok ışıklı, çok güzel. Muhtemelen şuradandır girişi herhalde. Oraya doğru yürüyelim. Yalnız buraya gelince hava bir anda ısındı gibi. Bakmayın, ben her ihtimali aldım atkıyı falan yanıma ama hava o kadar soğuk değil. Ay, etraf ışıl ışıl. Çok güzel bak. Evet, buradan 12 dakika falan yürüyeceğim şimdi. Burası tam meydanı. Bakın, Nürnberg'in tren istasyonunun olduğu yer. Bak, buralarda hayat var. Saat 7 şu an. Bu kadar karanlık olduğuna bakmayın ama zaten şimdi Christmas zamanı olduğu için buralar hep hareketli olur diye düşünüyorum. Ya inanın, buralarda arkadaşlar, Almanya'ya geldin ya da bir ülkeye taşındın. Kendi içine kapanırsan ondan kurtulman biraz zor olabilir. O yüzden mümkün olduğunca hareket halinde olmak lazım. Ya bu her yer için geçerli bu arada. İlla ülke değiştirmene gerek yok. Baktın iyi hissetmiyorsun, kalk hareket et. Gerçekten çok iyi geliyor. Yani bana çok iyi geliyor en azından. Ya çok güzelmiş, bayıldım. Baksanıza, cıvıl cıvıl. Ortam çok hoş. Nürnberger. Burada sosisli falan var sanırım. Sıcak şarapla biliyorsunuz, Glühwein.